BJ Design'dan herkese merhaba. Benim adım Burcu. Bugün sizler için istiridye model portföy yani clutch çanta hazırladım. Bunu yıllar önce yapmıştım pamuk makrome iple. Bunu da videoyu çekerken sizin için hazırladım rafya iple. Önce pamuk makrome ip olanı göstereyim. Bundan tek farkı bu yumuşak bir ip olduğu için içine astarlarken keçe kullanmış olmam. Şöyle içerisinde bu astarın iç kısmında keçe var. O daha dik ve sağlam böyle düz durmasını sağlıyor. Onun haricinde sayı olarak bir farkları yok. Pamuk makrome ip böyle görünüyor. Rafya olan da bu şekilde görünüyor. Bunda herhangi bir şey kullanmadım. Astar, normal astar yaptım. Dik bir şekilde duruyor aslında ama eğer daha da sağlam düz dursun isterseniz içine keçe kullanabilirsiniz tabii ki. Yapım aşamalarını tek tek anlatmaya çalıştım. Umarım eğitici, öğretici güzel bir video olur. Ben çok keyifle çalıştım. Bu arada yorumlar yazmayı, beğeniler bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Çünkü bu beğeniler, yorumlar kanalın büyümesi ve benim de tabii ki devam edebilmem için çok kıymetli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler. Rafya ip kullanıyoruz. 3,5 mm tığ ile öreceğim. Şöyle bir sihirli halka yaparak başlıyorum. Böyle ipi katladım. İçine giriyorum. İp çektim. 1, 2, 3 zincir. İp aldım. Tekrar sihirli halkaya giriyorum. Ve ikisini birlikte alarak bir trabzan yapıyorum. Şu arada bir zincir kaldı gibi düşünün. Birinci trabzan, ikinci trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan olacak şekilde toplam 8 tane trabzan elde edeceğiz. Tekrar bir zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 tane bu şekilde trabzan yaptım. Aralarında birer zincir var. Şunu sıkıştırıyorum. Çok çekmeyin. Kopabilir. Rafya ve kağıt ipler kolay kopar. Şimdi 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir. İp aldım, çeviriyorum. Bu arada zincir çektiğimiz boşluğa girdim. Bir trabzan, bir zincir ve aynı boşluğa tekrar bir trabzan. Yani bir zincirlik boşluğa bir V yapmış oldum. Şu başını görmeyin, o hep sabit gidecek, kenarı oluşturacak o. Bu boşluğa aynısından bir V daha yapmış oldum. İp alıyorum. Şimdi bir sonraki şu trabzana önden alarak, yani sağından girdim, solundan çıktım. İp alıyorum. Önden bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde. İp aldım. Tekrar bir sonraki boşluğa geldim. V yapacağım. Girdim. Bir trabzan. Bir zincir. Ve aynı yere bir trabzan daha. Yani bir V yapmış oldum. Bakın V var. Önden almalı bir trabzan var. Tekrar V var. İp aldım. Şimdi önden almalı trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Hemen yanındaki boşluğa tekrar V yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Tekrar önden almalı trabzan yapıyorum.
Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Şu bir taneyi saymayın lütfen. O kenar çizgimiz oluşturacak. Ve önden almalı trabzan ve önden almalı trabzan ve önden almalı trabzan şeklinde sırayı tamamlayalım. Sona geldim. Son boşluğa da bir V yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve buradaki ikinci zincirin içine girebilirsek, giremezsek içinden de yapabilirsiniz. Bir trabzan yapıyorum. Şimdi ne yaptığımıza bir bakalım. Şöyle olacak. Şu kenarı saymazsanız eğer önden almalı 6 tane olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane önden almalı olması gerekiyor. 7 tane de aralarda V olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane. Şunlar da kenar çizgilerimiz. Şu daha önce ördüğümden de bir kere göstereyim. Daha net olsun diye. Şu kenarı saymazsanız eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane önden almalı. Bunlar böyle şerit halinde devam edecek. Aralarda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dilim gibi düşünebilirsiniz. Böyle ilerleyeceğiz. Bir zincir çekmiştim. 2 tane daha çekiyorum. Sıra sonlarında 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. İp aldım. Çeviriyorum. Bir önceki V'nin içine, şu V'nin içine, buraya yine bir V yapıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan aynı noktaya. V'nin üstüne V yaptım. İp aldım. Şimdi arkada bakın şöyle gidiyor. Şuradan çevirerek göstereyim. Şu bizim önden alma trabzanımız. Onu bu sefer arka taraftan bu şekilde giriyorum. Sağından girip solundan çıktım. İp aldım ve trabzan yapıyorum. Bu sefer arkadan almış oldum. Çünkü burası örgünün arkası. Ben önde düz dursun istiyorum. İp aldım. Bir sonraki V'nin içine giriyorum. V şurası bakın. Yani o önden aldığımızdan sonraki 2 tane V. Onun içerisine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan aynı nokta yapıyorum. Bir ve bir arkadan almalı, bir ve bir arkadan almalı şekilde devam edeceğim. Bakın bir sonraki şu arada görünen şu, onun sağından girip solundan çıkıyorum ve arkadan alarak trabzan yapıyorum. Tekrar bir sonraki V'ye geldim. Burası. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Yani şu başlangıç trabzanımız, onu saymazsak bir V, bir arkadan alma, bir V, bir arkadan alma, bir V, bir arkadan alma diye sırayı tamamlayacağım. Sıra sonuna geldim. Burada mutlaka şeyleri sayın bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dilim olacak. Yani V'den 7 tane olması lazım. 7 tane yaptıktan sonra şöyle kalacak. Burada bir zincir çekiyorum. İp alıyorum. Ve buradaki ikinci zincire girip trabzan yapıyorum. Kapatmayı ve sıra başlangıcını bu şekilde yapıyoruz. Şurada birer zincir oluyor. O yüzden çıkarken 3 tane çekiyoruz. 2 tanesi trabzan için, bir tanesi de aradaki boşluk için. Yine 3 zincir çekip çıkıyorum yukarıya. 2, 3 tane. İp aldım, çevirdim. Şimdi örgünün düzündeyiz. Değişiklikleri düzünde yapıyoruz aslında. Çünkü her sıradan 2 tane yapıyoruz. Şimdi ilk sırayı saymayalım. Şunu görmeyin. Burası göbek kısmı.
birerli bir trabzan olacak şekilde 2 sıra yaptım. Şimdi 2 sırada ikişerli şekilde yapacağım. Ne demek bu? İp aldım. Bu V'nin içerisine bu sefer tabi örgü büyüdüğü için sayı artırmamız lazım. Bu V'nin içerisine 1 1 değil de 2 2 trabzan yapacağım. Yani girdim. Birinci trabzan. 2 tane trabzan yapıyorum bu sefer. Bir yerine 2 tane yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar göstereyim. 1 1'di. Şimdi 2 2 oldu. Zinciri henüz değiştirmedim. O da daha sonra olacak. 1 1'di. 2 2 yaptım. İp alıyorum. Şu önden aldığımız, bakın zaten şöyle dışarıda duruyor. Bu hani elinizdeyken daha kolay anlayacaksınız. Şu önden aldığımız trabzanın sağından girip solundan çıkıyoruz. Ve trabzan yapıyoruz. İp alıyorum. Yine V'ye geldim. Bakın arada 2 tane uzunun içerisinde zaten. Buraya yine 2 trabzan, bir zincir ve 2 trabzan yapıyorum. İp alıyorum. Bir sonraki uzunun etrafından giriyorum. İki trabzan, bir zincir, 2 trabzan, yani ikili V diyeyim buna. İkili V, bir önden almalı uzun trabzan, ikili V, bir uzun şeklinde sırayı tamamlayalım. Yine dilimleri sayarak bitirebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dilim var. 7 dilimi yaptıysanız eğer doğrudur. Bir zincir çekip, ki çekmişim ben burada. Bakın bitirdim. Bir zincir çekip ip alıp ikinci zincire girerek trabzanla bitiriyorum sırayı. 3 tane zincir çekelim. Yukarıya çıkalım. Çevirdim. Örgünün arkasında sayıyı değiştirmiyoruz. Yani ikili yaptıysak ikili yapacağız yine. Burada tek farkımız şu. Bir sonraki sırada üçlü yapacağım için şu aradaki zincir sayısını değiştireceğim. Yani yine buraya 2 tane yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorduk. Şimdi 2 tane zincir çekeceğim. Sebebi şu. Bir sonraki sırada buraya 3 3 yani 6 tane sığdırmam lazım ve bir zincir yeterli olmayabilir. O yüzden 2 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar giriyorum ve 2 trabzan daha yapıyorum. İkili V yapıyoruz. Sadece aradaki zincir sayımız bir tane artırdım. Dediğim gibi üçlüde sıkıntı olmasın diye. İp alıyorum. Arkadan olan zaten buradan görünüyor, bakın pencere gibi olmuş. Oradan giriyorum ve arkadan alarak devam ediyorum. Yani 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve bir arkadan almalı trabzan şeklinde sırayı tamamlayacağım. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, ip aldım, ikinci zincire giriyorum ve trabzan yaparak bitiriyorum. 3 zincirle yukarıya çıkalım. Çevirdim. Bakın 1 1 yapmıştık. Şu sırayı saymıyorum. 1 1 yapmıştık. 2 2 yaptık. Şimdi 3 3 yapacağız. İp aldım. V'nin ortasına giriyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Bundan sonra 2 zincir çekiyoruz artık.
Aynı yere giriyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. İp aldım. Önde giden trabzanımızın etrafına yine önden bir trabzan yapıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Tekrar göstermeme gerek yok herhalde. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan önden almalı şeklinde dilimleri tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Görüntümüz bu şekilde. 3 zincir çektim, döndüm. Sıranın arkasında zaten dediğim gibi bir şey yapmıyoruz. Aynısını yapacağız. Üçlü yapmıştık. Yine üçlü yapacağız. Boşluğa giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 trabzan, 2 zincir, tekrar 3 trabzan. Ve uzun trabzanı da örgünün arkasında olduğumuz için yine arkadan alıyoruz. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve arkadan almalı uzun trabzan olacak şekilde sırayı tamamlayalım. Örgünün önüne geçeceğiz. Bir üst sıraya çıktım. Şimdi 2 2 3 3 yaptık. Şimdi 4 4 yapıyoruz. Yani boşluğa giriyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 ve bu uzunun üstüne yine önden almalı trabzan yapıyorum. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan ve önden almalı şekilde sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Şöyle görünecek. 4 trabzanlı olanlar bitti. 3 zincir çektim, yukarıya çıktım. Örgünün arkasında dediğim gibi bir değişiklik yok. Yine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan ve arkadan almalı bir trabzan şeklinde sırayı tamamlayacağız. Yine bir tanesini gösteriyorum. 3 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Dört dört iki sıra daha tamamlamış olduk yani. İp alıyorum. Arkadan olan trabzanı arkadan örüyorum yine. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Son sıraya geçtik. 4 4 yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi de 5 yaparak bitireceğim. İp aldım ve elin ortasına giriyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 2 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
5. Göstereyim. 4, 4, 5. Beşinciyi yaptım. Önden almalı trabzanımızı alıyoruz yine. Ve beşli şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben tabii çantanın boyutlarını vesaire veririm. Ama eğer büyütmek isterseniz şöyle olacak. 5'ten sonra dönerken tekrar 5 yapacaksınız. Bir sonrakinde 6 yapabilirsiniz gibi çantayı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben bitirdiğimde ölçüleri vereyim. Ona göre siz isterseniz büyütebilirsiniz. Şu şekilde bitirdikten sonra bu alt kısımdan ilmek çıkartalım ki bir sonraki parçayla birleştirmesi kolay olsun diye. Burada 2 zincir vardı biliyorsunuz. 2 tane ilmek çıkartacağım buradan. Birini de şöyle alabilirim. 2. Bu aralara bir tane yapıyorum. İki tane buraya yapıyorum. Buradan giremezseniz bazen ilmek sıkışık da olabilir. Giremezseniz şu boşluğa da batabilirsiniz. Sorun değil. 1, ilmeklerin olduğu yere kastırmadan bu şekilde devam edelim. Orta noktaya geldim. Bakın burada bir çukurluk var. O yüzden buraları yarım trabzanla geçeyim. 3 tane buraya yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane. Şöyle daha düz olsun diye. Sonra aynı şekilde sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şu ipi de saklayalım burada. Evet, bu şekilde buraya kadar gelelim. Buranın sık iğnesini bitirdikten sonra şöyle ters çevirelim örgüyü. Bu uç kısımlarını ters sık iğne ile geçelim. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Giriyorum. İp aldım. Sık iğne yapıyorum. Terse doğru yapıyoruz aslında. Sık iğne yapıyoruz ama terse doğru gidiyoruz. Ortalara da birer tane yapalım. Evet, bu şekilde sona kadar gelelim. İki parçayı da tamamladım. Şimdi arkaları buraları şöyle ütüledim. Bir tanesini alıyorum. Şöyle parçalar kestim. Şu şekilde üzerine koyacağım. Kenarını katlayarak şuradan dikeceğim. Şöyle hafif içeriye doğru katlıyorum.
Bakın bu şekilde şuraları dışarıda bırakıyorum. Yani köşelere girmeye çalışmayacağım. Şöyle yuvarlak bir şekilde, şöyle düz bir şekilde geçeceğim. Çünkü fermuar geçecek. Bunlar dışarıda kalacak. Bitireyim, göstereyim. İki parçanın da astarını yaptım. Şimdi üst üste koyuyoruz. Bu şekilde. Ve şuradan birleştireceğiz. Şu ters sık iğne yaptıklarımızdan sonrakinden birleştiriyorum. Kenarlarını daha sonra yapacağım. Giriyorum, ip alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Sağdan girdim, ip alıyorum, geçiriyorum. Soldan girdim, ip alıp tığımdakinden kaydırıyorum. Sağdakinden giriyorum. İp alıp kaydırıyorum. Yani çapraz bir birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde sona kadar gidelim. Birleştirmeyi tamamladım. Şimdi şöyle bir fermuar hazırladım. Normal bir fermuarın iki tarafına böyle şerit diktim aynı kumaştan. Şimdi iç kısmına şöyle açalım. Şu şekilde dikeceğiz bunu. Yine iğne iplikte şuradan başlayacağım. Şu kısım biraz fazla büyük yapmışım. O yüzden katlamada şöyle sıkıntı olmasın diye şurasını birleştiriyorum. Şöyle katlıyorum. İkisini birbirine birleştiriyorum. Çantamızın yapımını tamamladık.
Umarım sizler de yapar ve güzel günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.